Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil sesine dokunmayı ve merak ettiğiniz konular hakkında aşağı yorum yazmayı unutmayın. Okuyor olacağım efendim. Bugünkü konumuz çok önemli. Sevgili kadınlar, orgazm olamıyorsanız işte nedeni. Kadın orgazm bozukluğu çok sayıda faktörden etkileniyor. Fiziksel nedenler var, ruhsal nedenler var, zihinsel nedenler, duygusal nedenler, partnerimizle yaşadığımız ilişkisel nedenler, sosyokültürel nedenler gibi bir sürü sebep var. Çok karmaşık bir temele dayanan bir disfonksiyon ve toplumda çok yaygın görülen bir problem. Kadınlar orgazm olamıyor. İşte nedenlerine bakalım ki nedenlerine baktığımız zaman çözüm noktasında da birbirimize o noktada kendimize yardımcı olalım. Birincisi fiziksel nedenler. İkincisi cinsel şemalar, yanlış cinsel mitler, doğru olmayan önyargılar. Üçüncüsü yetersiz uyarı alması kadının. Dördüncüsü eşini reddetmesi. Beşincisi ilişkisel çatışmalar ve sorunlar. Altıncısı kadının yaşadığı kaygılar. Yedincisi kadının hata yapmaktan korkması, kontrolünü kaybetmekten korkması. Sekizincisi kadının seyirci rolüne girmesi. Dokuzuncusu partnerlerindeki cinsel işlev bozuklukları, erken boşanma gibi. Onuncusu erken yaşta kadın olmadan anne olmak ki bizim toplumumuzda çok görülüyor. 11. Kadının cinsel özgüveninin düşük olması. 12. Kadının performans anksiyetesi, kendini ispat etmeye çalışması. 13.sü kadının geçmişte yaşadığı cinsel tacizler, travmalar. 14.sü partnerini, erkeğini güçlü ve saygı duyulan bir erkek olarak görememesi. 15.si sosyokültürel sebeplerimiz ki bizim toplumumuzda çok yaygın. 16.sı olumsuz aile tutumları, geçmişten getirdiği ailelerinin getirdiği baskıya bağlı tutumlar. 17.si elektrokompleksi. Çok değişik bir kompleks bu. Psikodinamik temelli bir şey. Açıklayacağım size tek tek. 18.si kadının utanması, suçluluk duyması, günahkarlık hissetmesi. 19.sü kadının aşırı utangaç olması ve 20.si düşük eğitim düzeyi. Cinsel inanışlar, kötü cinsel deneyimler konusunda kendini suçlu hissetmesi. Evet, birinci maddeden başlayalım. Yani fiziksel nedenlerden. Şimdi kadının bazı jinekolojik hastalıkları ya da sistemik hastalıkları varsa ya da işte geçirilmiş bir jinekolojik ameliyatı varsa, tansiyonu varsa, şekeri varsa, kronik başka bir hastalığı varsa, alkol kullanıyorsa, madde kullanıyorsa ya da menopoz ya da yaşlılık dönemlerinde orgazm bozukluğu sık görülüyor. Bunların en büyük nedenleri fiziksel nedenler. Kadının ayrıca kullandığı antidepresanlar, antihistaminik dediğimiz bu işte kaşıntı, alerji için kullanılan ilaçlar, antihipertansif dediğimiz tansiyonu düşürmek için kullanılan ilaçlar da orgazm sorunlarına kadınlarda neden olabilir. Eğer böyle ilaçlar kullanıyorsanız hekiminizle konuşun, etkilemeyecek ilaçlara geçiş noktasında destek isteyin. İkincisi cinsel şemalar, cinsel mitler, doğru olmayan önyargılar. Şimdi kadının kendi bedeniyle ilgili yanlış inancı varsa, cinsel bir hissizliğe ya da cinsellikle ilgili abartılı yüksek beklentiye neden olabiliyor. Olumsuz aile tutumu içinde büyümüşse, cinselliğin ayıp, günah, kirli, pis inancı varsa, anne ve babasının cinselliğe bakış açıları, işte kadının cinsellikte orgazm sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca partnerlerinin yani eşlerinin cinsel ruh, beden, zihinle bütünleşerek bir yapılması gereken eylemken partneri sadece penis vajina birlikteliğine odaklanıyor ve bunu yaşıyorsa kadının orgazm olmasını engelleyen işte en önemli faktörlerden biri bunlardır. Geldik diğer maddeye, yetersiz uyarı. Yeterli cinsel uyarı ve fiziksel temas beraberinde de hayal gücü ve duyguların karışımıyla oluşan bir süreç bu. Eğer bir deneyimin uyarıcı olup olmaması fiziksel bileşenleri temasın duyarlılığıyla, süresiyle ve türüyle önemli. Eğer partneri cinsel ilişki öncesi kadının erojen bölgelerini yeterli sürede ve temasla uyarmazsa kadının uyarılması beklenemez. Ya da yanlış bir insan tarafından ama kusursuz bir cinsel temasta aslında heyecan yaratır gibi gözükse de tatsız, ağrılı, acılı, rahatsız edici,
bazı kadınlarda da eğlendirici olabilir. Genellikle kadının orgazm olması erkeğin zirveye ulaşmasından çok daha zor. Bundan dolayı da kadınlarda 6U kuralı dediğimiz kurala uymayı öneriyoruz. Nedir? Uygun zaman, uygun mekan, uygun partner, uygun ve yeterli sürede uyarılma, uygun yoğunlukta uyarı alma, uygun taleplerde bulunma. İşte bunları yapabildiği zaman kadın çok rahatlıkla orgazm olabilir. Ancak yapılan uyarılar yetersizse bu mümkün değil. Araştırmalar göstermiş ki kadınların %90'ı psikolojik olarak orgazm olamıyor. Psikolojik olarak içten gelen istek ve arzuları kadının ortaya çıkarabilmesi için önce kadının ruhunun okşanması gerekiyor. Cinselliği yaşama hazırlık süreci, tahrik olması, uyarılması, odaklanması, işte bunlar kadınların erkeklere göre biraz daha zor ve biraz daha uzun süre alıyor. Bundan dolayı da seks yapmaya, yani penis vajina birlikteliğinden önce kadında böyle güçlü bir arzu belirinceye kadar kadınlara dokunmak, özel ve değerli olduğunu hissetmek, sevilmeye layık olduğunu, arzulandığını hissetmek ve konuşarak birilerine, partneri tarafından bunların ona söylenmesi ona iyi gelen, orgazm olma yolunda önünü rahatlatan şeyler. Sevgili beyler, bunları dinliyorsanız lütfen karılarınıza, kadınlarınıza bunu yapmaya çalışın. Sevgili kadınlar, lütfen eşlerinizden bunu talep edin. 4. madde eş reddi. Eş reddi ne demek? Şimdi o kadar yaygın değil ama eskiden ülkemizde görücü usulü evlilikler çok yaygındı ve orgazm sorunu kadınların genellikle eşini kabullenememesiyle bağlantılıydı. Kadın evlenmeden önce diyelim ki başka birini sevmişti ve evlendiği kişiyle de istemeden evlenmişse işte sevişirken sevdiği kişiye ihanet ediyor gibi hissedebilir. Ondan dolayı da orgazm olma güçlüğü yaşayabilir. Seveni verelim sevdiğine. 5. madde ilişkisel çatışmalar ve sorunlar. Diyelim ki çiftler seks sırasında bedenlerini, ruhlarını, duygularını paylaşırlar. Çok özel bir andır. Ve bu sırada da gerginliklerini, kızgınlıklarını boşaltırlar. Hayat zorluklarına karşı koymalarını sağlayan en iyi yöntemlerden biri cinsellik. Diyelim ki iyi bir seks olmadı. Çiftin arasında temel iletişim kanallarından biri işte bu nedenle hasara uğramış demek. Kötü bir cinsel hayatta sonuçta ne getiriyor? Ruhsal, fiziksel, duygusal ve her iki çiftte de hayal kırıklığı, sonrasında birbirlerini suçlamalarına ve cinsel yetersizlikten sonra da kadında da ve erkekte cinsel özgüven kaybına neden oluyor. İşte bundan dolayı da cinsel iletişim çok önemli. İletişimdeki başarısızlık cinsellik sorunlarının ve ilişkisel sorunların temel kaynağı. Orgazm sorunu olan kadınlar cinsellik hakkında suçluluk duyabiliyorlar. Mastürbasyona karşı olumsuz ön yargılar geliştirmişlerse eşleriyle de cinsel eylem ve etkinlik sırasında da konuşmada da rahatsızlık hissederler. Çiftler aslında birbirlerine arzularını ifade edebilmeli, cinsel hazlarını birbirleriyle konuşabilmeli ama bunları konuşmadıklarında giderek cinsel isteksizlik, ardından da kadında orgazm sorunları ortaya çıkar.